Herkese tekrardan selamlar. Klavye öneri videosuna hoş geldiniz. Bugün gene giriş ve üst seviye arası klavyeler derledim. 250 lira ile 2000 lira arası olacak fiyat arası. Videoda yaklaşık bir 10 tane falan klavye olması lazım. Çektiğim tarihi de söyleyeyim. 31 Ocak günü çekiyorum. Şubat'ta da yayınlarım, yani 1 Şubat veya 2 Şubat'ta da kanala gelir. Her neyse. İlk klavyeyle başlayalım. İlk klavye hep kullandığımız sıradan bir membran klavye. Bu klavyeyi her videoda önermemin sebebi ve her videodan sonra da fiyatının maksimum 10-15 lira artmasının sebebi membran bir klavye olması arkadaşlar. Membran klavyelerin fiyatları öyle aham şaham markalar değilse çok artmaz. Bu klavyeyi koymamın temel sebebi de şu: oyunculuğa temel olarak giriş seviyesindeki tüm donanım ve özellikleri destekliyor. Anti gölgeleme var. Bu neye sağlıyor? Aynı anda birden fazla tuşa bastığınız anda bilgisayara bunu direkt aktarmayı sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. WASD'ye aynı anda basın. Aynı anda sonucu ekranda görürsünüz oyunda. Fakat anti gölgeleme olmayan bir klavyede WASD'ye aynı anda bastığınız zaman sadece bir tuş algılar, atıyorum W'yu algılar, A'yı algılamaz. Dolayısıyla karakter sadece ileri gider. Anti gölgeleme olsa hem ileri hem de yana aynı anda hareket edebiliyordu. Bunda da %100 anti ghosting, yani anti gölgelemenin olduğunu söyleyeyim. RGB bir klavye değil, Rainbow bir klavye. Yani işte gördüğünüz gibi 5 farklı bölgeye aydınlatılmış bir klavye. Bölgeden bölgeye renk değiştirmeleri veya renk atamaları gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde şu ESC tuşu şu renk yazsın, işte ne bileyim tab tuşu şu renk yazsın diyemiyorsunuz. O Perky RGB'ye giriyor. Videoda bu dediğim özelliğe sahip klavyeler de var ama. Temel olarak bu multimedya tuşlarının olması iyi. Tam boy bir klavye. Nümerik tuşlar veya masası geniş kişiler için veya nümerik tuşları isteyen kişiler için uygun bir klavye. Özellikle açıp kapama butonunun fiziksel bir tuş halinde multimedya tuşu bulunmasında da fayda var yani. Cidden o kısımda da güzel. Ekstra üstte gördüğünüz gibi ses açıp kapama tuşları var. Herhangi bir şekilde suya karşı falan filan bir korumasıya sahip değil. Giriş seviyesi bir klavye. Rubber dom anahtarlarını kullanıyor zaten. Yaklaşık olarak 20-30 milyonda bir tıklama ömrünün olduğunu söyleyebilirim Rubber Dom'un. Her ne kadar bazı internet siteleri 50-60 milyon yazsa da gerçekleri konuşmak gerekirse arkadaşlar, altı plastik olan bir membran switch bile olmayan, yani hadi anahtarların diyelim plastik bir anahtarların 80 milyonu veya 60 milyonu bırakın 20 milyon bile zar zor gider, yani onu söyleyeyim. Diğer bir gene Game Note'un, bu arada Game Note hangi marka derseniz Game Garage bünyesi altında üretilen bir marka diye söyleyeyim. Yani Game Garage'a ait bunlar. Bu da arkadaşlar KB857L. Bunun fiyatı çok artmış. 300 liraya falan bulabiliyorduk. Hatta indirim dönemlerinde 280-250 liraya kadar düşüyordu ama şu an acayip artmış. Neredeyse 3 aydır bir klavye videosu gelmiyor zaten kanala. Bu klavye mavi, yani Blue Switch bir klavye. Content Switch kullanıyor. Otemu'dan biraz daha gelişmiş bir switch olduğunu söyleyebiliriz Content'in. Yay ses çıkarma açısından da ama bu giriş ve orta seviyedeki çoğu mekanik klavye yay ses çıkar. Özellikle mavi switch o klik tuşunda biraz yay ses duymanız olası bu gibi klavyede. Yay sesi çok fazla rahatsız etmez ama yay klavyesine çok takık değilseniz benim gibi kesinlikle tercih edebilirsiniz bu klavyeyi. Bu klavyenin ayrıca bir yazılımının da olduğunu söyleyebilirim. Gidip Game Garage'ın sitesinden yazılımı indirebilirsiniz. Gene bu da bölge aydınlatmasına sahip, yani Rainbow RGB değil maalesef ki. Bu arkadaşlar 40 milyon gibi bir tuş tıklama ömrünü size sunar. Optik switch falan filan kesinlikle değil. Normal bir mavi switch arkadaşlar, dediğim gibi. Gecikmesi tabii ki membran switchlere göre biraz daha az. Bu konuda da avantajlısınız. Gene bir anti gölgeme var. Bu sefer multimedya tuşları yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde numlock tuşları da yok. Masası küçük olan, yani kısacası TKL bir klavye isteyenler için uygun bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde diyeceğim bir şey yok. Tuşlar falan çıkabiliyor. İsterseniz keycaps'leri, yani tuş takımını değiştirebilirsiniz. O imkanları size sağlıyor. Membranda olmayan bazı imkanları bu size sağlıyor. Membranda mesela genelde olarak bunda tuş çıkarmak işkencedir şu membranda, ama böyle bir mekanik klavye alırsanız tuşlarını falan da çıkarabilirsiniz. Güzel bir klavye. Ben bir tek eksisini multimedya olmamasını söyleyeceğim. Bir de yay sesi çıkarması, ama bu bütçeye göre bunu bir eksi olarak sayamazsınız zaten. 500 ile 800 lira arası tüm mekanik klavyelerde çeyrek switch kullanılmadığı sürece yay sesi duymanız mümkün. Genel olarak alt tabakada metalden yapılıyor arkadaşlar klavyelerde, bilginiz olsun. Bu da büyük ihtimal metal. Diğer bir klavyemiz çok fiyat performans olarak gördüğüm ve PCB'sin, yani anakartın lehimlerinin de bir o kadar sağlam olduğu bir klavye arkadaşlar. Performax'ın ekstra klavyesi. Mavi switch, blue switch bir klavye. Otemu blue switch bir klavye. Normal Çinli üreticinin tanesi 20-30 sente sattığı bir klavye aslında. Yani switch'lerin o kadar değersiz olduğunu söyleyebilirim. Yurtlar pahalı fiyatlara satıyor. Şimdi yay sesi duyacaksınız bir kez, rahatsız edebilir.
Otemu switchlerin çünkü PCB'si, o lehimleri her ne kadar bazı markaların kalitesi olsa, mesela Game Power'un çok berbattı o lehimleri, anakart lehimleri. O yüzden tuş tıklamama sorunları ve çift tıklama sorunları meydana geliyordu. Fakat bu klavyede onları yaşamanız biraz zor arkadaşlar. Bunun cidden PCB lehimi kaliteli. YouTube'da bir kanal çünkü içini açıp bakmıştı. Cidden de iyi olduğunu görmüştük. Burada önemli olan switch'ten çok anakart arkadaşlar. O switch'in altındaki anakart temas ettiği yer yani. Burada o sağlam olduğu için bunu koydum arkadaşlar. Güzel bir klavye, alınabilir. Tam boy bir klavye. Şurada gördüğünüz gibi ışıklar var. Herhangi bir şekilde multimedya tuşu yok. Tam boy klavye olması iyi bana kalırsa. Ben tam boy klavyeleri her zaman daha çok tercih ederim küçük klavyelere oranla. Diyebileceğimiz bir şey yok. Ucuz fiyat performans klavye, dediğim gibi Game Power'da olan çift tıklama veya tıklamama sorunları bunda biraz zor görülür. Genel olarak iyi bir klavye olduğunu söyleyebilirim ama yay sesinin şu gördüğünüz Game Note klavyesinden biraz daha fazla çıkacağını söyleyeyim. Çünkü Otemu switch kullanıyor. Bunda dikkat etmenizde fayda var. Ha diyebilirsiniz şimdi hangi oyuna hangi switch? Arkadaşlar tamamen kafanıza göre alın ama şöyle bir algı da var. Blue Switch'i kimler alıyor derseniz, genel olarak Blue Switch'i MOBA yani LoL gibi oyunlarda genellikle mavi switch kullanılıyor. Red Switch de genel olarak FPS oyunlarında falan kullanılıyor. Fakat yani bu algının olması bana göre biraz saçma. Zevkinize göre klavye alabilirsiniz bana kalırsa. Çünkü oyundan oyuna farkları az. Mekaniklerin zaten membrana göre gecikme süresi az arkadaşlar. İkisi arasındaki gecikme bir fark yok arkadaşlar. Ancak slow motion, birkaç x slow motion'da fark edebilirsiniz gecikmeyi. Şimdi diğer bir klavyemize bakalım. Diğer klavyemiz cidden mükemmel bir klavye. Bu fiyata alabileceğiniz bana kalırsa en iyi klavyelerden biri. Şimdi bu da Otemu bir switch kullanıyor. Fakat bu gördüğünüz Blue Switch, yani gene mavi switchleri kullanıyor. Fakat bu gördüğünüz Philips'te arkadaşlar yay sesi cidden çok az yani. İncelemelerine baktım. Bir ara donanım arşivinde Philips'in bu klavyesini incelemişti. Şurada ses tekerleği olan, belki 1-2 yılı geçmiştir üzerinden. Ses tekerleği olan versiyonunu incelemişti. Fakat dediğim gibi Philips'in bu ürettiği klavyede, her ne kadar Philips çok klavye pazarında adını duymasak da, Philips'in ürettiği bu klavyede yay sesi yok denecek kadar az arkadaşlar. Baktım ben. Değerlendirmeleri de okuyabilirsiniz. Burada millet ne yazmış. Gene PCB kalitesi büyük bir ihtimal. Kalitelidir, malzeme sağlam yazmış. 14 adet daha almayı düşünüyorum yazmış. Burada 1-2 bozulduğunu söylemiş. Gördüğünüz gibi çoğu kişi beğenmiş yani kısacası. Bu yorumlarda bakabilirsiniz. Yazılma herhangi bir şekilde yok. Şuradan ins home page'dan tuşlarıyla herhalde büyük bir ihtimal, yani böyle klavyelerde genellikle öyle oluyor, yazılma olmayan klavyelerde. Oradan arkadaşlar tuş atamalarını yapıyorsunuz. Onun haricinde güzel bir klavyenin olduğunu da söyleyebilirim. Zaten Amazon satıyorsa 30 gün içinde de ücretsiz iade garantisini size sağlıyor arkadaşlar kullandıktan sonra. Diyebileceğim çok bir şey yok. Tek eksisi, o dediğim donanım arşivinin incelediği versiyonunda ses tekerleği vardı. O da o zamanlar bu fiyata satılıyordu. Fakat bunda ses tekerleğini bırakın, bir multimedya tuşunun olmaması bile bana kalırsa üzücü. Numlock tuşları var. Bu bana kalırsa bir artı ama masası küçük olanlar tabii ki TKR klavye tercih edebilirler. Bana kalırsa güzel klavye arkadaşlar. Şimdi buraya kadar Blue Switch önerdik. Buradan sonra bir tane membran, diğerleri de Red Switch olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Red Switch olarak bir önerim daha var size arkadaşlar. Game Power demin çok gömdük. Kendim de Warlock'unu kullandım. Warlock kompaktını kullandım. Cidden rezil klavyeler. Yani kompakt en azından biraz daha düzgündü Warlock modeline göre ama cidden çok rezil klavyeler. Fakat bu klavyeyi şimdi önereceğim ama şöyle kesin bir sorun olmaz demiyorum. İnternetteki yorumlara bakarak bu klavyeyi gördüm. Araya bir de Red Switch atalım. Şimdi bu fiyata HP Pavilion Red Switch'i var. Başka da Red Switch olan adam akıllı bir marka yok. Ha dersiniz Tarsus, Masus, o Türk markalarının PCB o lehimleri falan çok kötü oluyor yani, o switch'in altındaki lehimler. Onlarda her türlü problem yaşarsınız. Ha diyebilirsiniz ki performansda hiç mi yok? Olabilir ama performansınızda klavyelerin yani giriş seviye marka için güzel. Özellikle Rampage falan da karşılaştırılamayacak derecede ürettiği klavyeler, o başka. Game Power'ın bu klavyesinde, Overload klavyesinde de çok sorun yaşayan görmedim. Otemu switch kullanıyor. Nedir onun adı? Red Switch. Tıklama ömürlerine falan çok takılmayın. Bunlar arkadaşlar genel olarak 40 milyonun üzerinde tıklama ömürleri sağlıyor. Genellikle her yerde yazan bilgi 60 milyon ama 60 milyonda çok ulaşmaz. Tıklama ömürlerine çok takılmayın. Zaten herkes o tıklama ömrünü dolduramadan klavyeyi satıp yenisini alıyor. Yani kimse yalan söylemesin şimdi. Güzel bir klavye. Numlock tuşu yok. Ama dediğim gibi yani bozulma olana biraz olan bir klavye. Ama bu bütçede de HP Pavilion'un Red Switch'i var. Başka da yok. Onu da listeye koymadım zaten. O da çünkü acayip bir yay sesi var. Bir aratta BİM'e gelen klavyeydi. Oydu klavyesi. Yani bunun onun arasına gidip geldiyseniz bir alıp deneyebilirsiniz. Şans verebilirsiniz. Kesin öneriyorum demiyorum. Mesela bunları gözünüz kapalı alabilirsiniz. Bunlar herhangi bir şekilde bir sıkıntıyı çıkarmaz bunlar veya bu. Ama yani bunu bilmiyorum. Tuş tıklamama sorunu yaşanabilir gibime geliyor.
yaşayanlar var ama o kadar çok değil. Warlock veya Warlock Compact kadar değil. Ki Warlock Compact dediğim gibi biraz daha düzeltilmiş versiyonuydu. Warlock'un kısılmış ve düzenlenmiş. Onda bile yaşayan vardı. Bunda en azından o kadar çok yok. Dediğim gibi alın bir deneyin. Kendiniz karar verirsiniz ama yay sesinin bunda da olacağını söyleyeyim. Şimdi geldik membran bir klavyeye. Burada da gene bir alternatifimiz var. İlk defa Apex 3'ü ben videoya koydum. Yazılımı da var. Kendisinin SteelSeries'in o engine uygulaması üzerinden özelleştirebilirsiniz. İşte RGB atamaları falan, bölge aydınlatmayı değiştirebilirsiniz. Suya ve toza dayanıklılığı güzel. HyperX'e de koyuyor. RGB de koymaya düşündüm. O da bu fiyatlardaydı. Fakat şöyle bakınca dedim ki çok tam boy klavye önerdim. Biraz da tiker klavye önereyim. Membran bir klavye. Baştan söyleyeyim. Şimdi diyebilirsiniz ulan 840 liraya membran alacağım ama buradaki klavyelerden birini alırım. Şimdi burada şu önemli. Siz gerçekten yay sesinden rahatsız oluyorsanız biraz benim gibi ben bu klavyeleri almanızı önermem. Yay sesine cidden takık biriyseniz. Ben biraz takığım. Yalan yok şimdi. Membran klavyelerde herhangi bir şekilde yay ses durmanız söz konusu değil. Ama dediğim gibi gecikme olarak buradaki gördüğünüz mekanik klavyelerin hepsi daha iyi. SteelSeries'in bu membranında biraz daha sorunsuz deneyim yaşarsınız. Özellikle şu Game Power'a oranla. Onu da belirtmiş olayım ama SteelSeries'in bir kalitesi var. Yalan yok. Bu fiyata membran satılır mı diyecekler için de evet. Bu fiyata mekanik almak biraz daha mantıklı. Fakat yay sesine takıksanız bana kalırsa bu klavyeyi değerlendirebilirsiniz. Alternatif Core RGB'si var biraz daha fiyat arttırınca. Ama şöyle bundaki özelliklerini İkisinde de hatta şöyle söyleyeyim. SteelSeries'de kendisine yazım varken HyperX yok. İkisi de su geçirmez klavye. Bunda da suya ve toza dayanıklılık var. HyperX'te de vardı. Ben ikisinden de memnunum. İkisinin de RGB'si temiz. Tek fark HyperX ile Core RGB'nin tam boy bunun bir tiker klavye olması. Yani arada kalanlar için ben SteelSeries'i koydum bu sefer. HyperX'i koymadım. İsteyen kanaldan onun incelemesine de bakabilir ama dediğim gibi biraz daha pahalı. Bir de tam boy bir klavye. Çok fazla tam boy klavye önerdiğimi düşünüp ben bir de tiker klavye koydum. Güzel bir klavye yani. Alınabilecek güzel bir klavye. Mekanik hissiyatsa da mekanik klavye. Zaten genel olarak Türkiye pazarında da tercih edilen bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada da yazıyor tiker. Çok e-sporluk bir tarafı yok membran olduğu için ama anti-ghosting falan hepsinde var. Bakın burada doğru bilgi yazmış. Dediğim gibi genellikle membranlar 20 milyon tuş tıklama ömrüne sahiptir diye. Burada da gördüğünüz gibi detaylı olarak yorumlara okuyabilirsiniz ama dediğim gibi güzel bir klavyedir. Şimdi üst seviyeye geldik artık. HyperX klavyeleri görmeye başlayacağız burada. HyperX'in mekanik klavyelerine. İlk modelimiz burada da MKV 100 Red Switch bir klavye. İngilizce bir klavye, bakın buna dikkat edin. Tam boy bir klavye gene. İngilizce olmasına biraz dikkat edin çünkü şöyle enter tuşu o L şeklinde değil ve yumuşak G, Ş, Ü gibi şeyler arkadaşlar klavye üzerinde ne baskılı ne de baskısız bir şekilde bulunmuyor. Orada noktalı virgüller ve köşeli parantez bulunacaktır yumuşak G ve Ü yerinde büyük ihtimalle. İngilizce geliyor. Bu kısım sizin için bir artı mıdır eksi midir? Orasını siz şey yaparsınız ama zaten klavyede tuşların yerini ezberlediyseniz hiçbir sorun olmaz normalde. Windows ayarlarından alırsınız Türkçe klavyeye, ilerlemeye devam edersiniz. İsterseniz de kendiniz yazabilirsiniz yani veya tuş keycaps alabilirsiniz. Dediğim gibi mekanik klavyede tuşlar çıkıyor. Kendisi TTC Red Switch kullanıyor. TTC ne derseniz yeni piyasaya girmeye başlayan bir marka oldu. Seviyeli orta seviyeyi birbirine bağlayan bir switch'tir ama yay ses çıkarma olanağı cidden az. Bir de red switch olunca yani biraz sessiz bir switch olunca yay ses duyma olanağınız biraz daha az oluyor. Güzel bir klavye, alınabilir. HyperX'in bu klavyede yazılımı var mı derseniz bu klavyede yazılımı yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Switch Red yazmış ama dediğim gibi de Otemu değil, Cherry MX'de değil. TTC'nin güzel bir switch'ini kullanıyor. Tam boy bir klavye. Almanızı tavsiye ederim. Amazon'da biraz daha ucuz olabilir bu arada. Bir Amazon'da bakın derim. Video hazırlamadan önce Amazon'da yanlış hatırlamıyorsam biraz daha ucuzdu. Amazon'a da bir bakın derim arkadaşlar. 1347 liraya da alınabilecek bir klavye. Yani klavyelerin fiyatları bile uçmuş gitmiş artık. Şimdi diyebilirsiniz suya ve herhangi bir şekilde bir toza karşı koruması yok. TTC switch'lerin basım ömrü de genellikle Otemu'ya yakın arkadaşlar. 40-60 milyon arası diyebiliriz düz hesap. Sorun yaşamazsınız. HyperX markasına güvenin zaten. PCB lehim falan bunları kafaya takmanıza gerek yok. Yani anakartı nasıldır klavyenin falan. Kafanıza takmaya gerek yok. Öyle çift tuş tıklama sorunları tıklamama sorunlar falan yaşamazsınız. Mesela bir tuşa bir kez tıkladığınız zaman iki kez tıklamış gibi bazı Game Power klavyede olan berbat bir durumu HyperX gibi markalarda zaten yaşamazsınız. Tek eksisi İngilizce. Belki sizin için bir artıdır. Yazılım için bir klavye arıyorsunuzdur. Çok baş ağrıtmayacak bir klavyede arayabilirsiniz. Red Switch baş ağrıtmaz bu arada söyleyeyim. Basım hissi tatmin edicidir ama çok ses çıkarmaz. Aslında tabilecek bir klavye. İngilizce olması sizin için eksidir artıdır orasına karışmam ama tam boy bir klavye ve kesinlikle alınabilir bir klavye olduğunu söyleyeceğim ve Switch'e Otemu'dan daha iyi ama Cherry MX'den de daha kötü aynı zamanda. Ve listede tek 60 klavye yani ne numlock'u var
ne de şey var, nedir onun adı, del, ins, fn tuşları olan, yön tuşlarını bile o bulunmayan bir klavye. %60 bir klavye. HyperX'in kendi ürettiği switchleri kullanıyor arkadaşlar bu klavye. Herhangi bir şekilde CRMX değil, gene güzeldir. Yay sesi falan asla yaşamazsınız. En büyük özelliği çıkarılabilir bir kablo. Hem 60 boyutu küçük, yani %60 bir klavye, hem de kablosu çıkarılabilecek, şuradaki Type-C kablosu iyice taşınılabilir yapısında bir klavye kullanıyor. Arkadaşına gidebilirsin yani. Dediğim gibi tam bir boy, tam bir taşınabilir bir klavye konumuna dönüşüyor. Güzeldir, alınabilir. Yön tuşlarının olmaması eksi diye değerlendiremeyiz. Çünkü 60 klavyenin amacı zaten genellikle yazılımcıların falan kullandığı bir klavye. Klavye burada İngilizce gözüküyor. Bakın köşeleri, parantez falan var ama hiçbir detay yazmamışlar. İngilizce mi, Türkçe mi? Alanların yorumuna güvenebilirsiniz. Bu arada yazılımında bulunduğunu söyleyeyim. HyperX'in NGenity diye bir uygulaması var. Oradan RGB'dir falan filan, onlara bakabilirsiniz. Burada yorumlara okuyabilirsiniz. Belki yazıyordur. Klavyenin dediğim gibi tuşu çıkıyor. Aynen bakın, NGenity üzerinden özelleştirebilirsiniz. Burada da bir görsel koymuşlar. Ama Türkçe mi onu bilmiyorum maalesef. Yani yazmamışlar buraya. HyperX'in dediğim gibi bakın kendi şeyi. Ve şey varmış, nedir onun adı? Havacılık sınıfı alüminyum bir gövde varmış. Güzel, yani gövdesi sağlam. Mesela Alloy Core RGB'nin gövdesi plastikti. Bunun gövdesinin alüminyum olması güzel. Yani magnezyum da kullanılabilirdi uçak sınıfı malzeme olunca. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Apex Pro TKL'de magnezyum bir malzeme kullanıyordu. Uçak sınıfı deyince çoğunuz aklına magnezyum gibi alüminyumdan bana kalırsa biraz daha kaliteli malzeme geliyor olabilir. Diyebilirsiniz ama zaten buradakilere göre de çok daha kaliteli. Tek ve tek bir tane PerK RGB bir klavye var demiştim. O bu arkadaşlar. PerK RGB bir klavye istiyorsanız, yani odanızı bir nevi pavyona falan dönüştürmek gibi bir niyetiniz varsa alınabilecek bir klavye olduğunu söyleyebilirim. PerK RGB nedir? Her bir tuşa bakın diyorum. Her bir tuşa 16.8 milyon renk seçeneğinden birini atayabildiğiniz klavyelere PerK RGB diyoruz. Yani ESC sarının şu tonu yansın. Yanındaki F1 işte kırmızının şu tonu yansın. F2 kırmızının başka bir tonu yansın. Space tuşu başka bir ton yansın gibi şeyler bu klavye size vaat ediyor. Yani PerK RGB var. Optimo Red Switch kullanır. Yay sesi çok fazla gelmez. Yani söyleyeyim, bu klavyenin malzemesi gereği yay sesi çok fazla gelmez. Ama en azından gene bir bariz bir yay sesi biraz duyabilirsiniz. Özellikle şu iki klavye oranla yay sesi biraz çıkar. RGB'si kalitelidir. Büyük enter'ı da vardır isteyenler için. Bakın gördüğünüz gibi. Bu arada V1'inde bu PerK RGB yok. V2'sinde PerK RGB var. Bunu söyleyeyim. Koyduğum V2 bakın gördüğünüz gibi. Bilek desteğinin hiçbirinde değinmedik. Yani bana kalırsa bilek desteği olmayan klavyede çok bir şey fark ettirmiyor. Ben mesela bilek desteğini, hem bilek desteği olan Warlock'u kullandım hem de olmayan şu an Alloy Core RGB kullanıyorum. Hiçbir fark yok ya, yani bana kalırsa. Bilek desteğinin mıknatıslı olduğunu söyleyeyim. Bu artı bana kalırsa, yani en azından böyle arkasına takılmalı değil. Direkt tak çıkar, mıknatısı bir bilek desteğinin olması güzel. Multimedya tuşuna gelince o biraz kötü yani. Keşke şuraya bir ses tekerleği koysalarmış dedirtti bana. Tam boy bir klavye. Kablosu herhangi bir şekilde çıkamıyor. Bunu belirteyim. Tek kablosu çıkabilen klavye şu Origins 60 klavye. Dediğim gibi Otemo'nun güzel bir şeyini kullanıyor. Klavye de güzeldir. Alınabilir arkadaşlar. Ben şahsen beğendim. Özellikle dediğim gibi PerK RGB burada çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve son klavyemizde zirveye oynayan Cherry MX bir klavye. Şahsen param olsa alacağım ilk klavye bu olurdu. Yani şu parayı bana verin. Buradaki belki şu aklımı çelebilir. MKV 100 yani TTC Switch, bir de HyperX ya da Corsair alırdım yani. Arada fiyat farkı epey var. Kimseye bir şey demiyorum. 1000 lira gibi bir fiyat farkı var arada. Şimdi bu klavyenin alınma sebeplerinden birine geleyim. Cherry MX'in optik türdeki bir switch'ini kullanması biraz daha gecikmeyi azaltan türde bunlar optikler. Ya aslında çok hissetmeyeceğiniz tabii ki ama kulağa hoş geliyor. Tam boy bir klavye olması, basım hissinin güzel olması ve kesinlikle bir yay sesi bulundurmaması, PCB'ye falan gelmiyorum. IQ uyumlu olması, özellikle benim mouse'um Corsair olduğu için her ne kadar siz Rival 3 Wireless'i görseniz de arada bir Corsair'im Katar Pro'sunda kullanıyorum. Corsair bir setup'ta izlediğim için ben bunu kullanırdım. Klavyede güzel multimedya tuşlarının olması benim için iyi ve şurada sonsuz dönebilen bir ses tekerleği var. Bakın yakınlaştıramadım. Şurada arkadaşlar sonsuz dönebilen bir de ses tekerleği var. Buton değil, dediğim gibi tekerlek. Bir de o cazip ediyor beni. Şahsen alacak olsam bunu alırdım yani, yalan yok şimdi. Desteği arkadaşlar şurada göründüğü gibi var. Bana kalırsa güzel bir klavye alabilirsiniz. Bu da alüminyum bir çerçeveye sahipmiş. Anti-ghosting hepsinde var zaten. IQ'da uyumlu olduğunu söyleyebilirim tuşlarının. Şöyle gördüğünüz gibi bir de ekstra bir tane bakın USB portu sağlıyor.
Bilgisayarınızdan çünkü bir tane USB port işgal ediyor. Fakat bir tane de USB portu sağlıyor. Klavye üzerinden USB'nizi veya harici hard diskinizi falan bağlayabilirsiniz. Bunu genellikle laptopa klavye takanlar çok çekiyor. Çünkü laptoplardaki USB port sayısı az. Masaüstü tarafında 7-8 tane USB portunuz var zaten. Bilex desteğine bahsetmiş. Burada da iQ yazılımına bahsetmiş. iQ software'i, yazılımı indirip kullanabilirsiniz. Güzel bir klavye. Şahsen benim listede favori bulduğum klavye bu. Fiyat performans olarak da Philips'in bir de Performax'ın şu klavyesi iyi gibi. Game Power'da biraz sorun yaşayabilirsiniz. MKV100 iyi bir red switch'tir. Yay sesi yapmayan HyperX markasına güzel bir red switch'tir. Origins 60 da özellikle İngilizce geliyorsa dediğim gibi yazılımcı için bence biçilmiş kaftandır. Çok oyun oynamaya müsait bir klavye değil bence. Gecikme falan olduğu için falan demiyorum. Gecikme yok bu klavyede öyle ama. Şunun için diyorum, yön tuşlarının falan olmaması sizin için bir eksi olabilir arkadaşlar. Yani keşke yön tuşlarını da koysalarmış bir yere. Mesela şuradaki CTRL'yi atıp falan. Yön tuşları olsaymış biraz daha güzel bir klavye olabilirmiş. Onun haricinde ben hepsini beğendim. Odanızı pavyona falan da çevirmek istiyorsanız V2'yi kullanabilirsiniz. Bunu da belirteyim, yani dediğim gibi Perk RGB var. Şimdi listedeki eksiklerden bahsedelim. Red Dragon KB52 olmuş 1000 lira. Tek hot swappable switch, yani switch'i çıkarılabilen, yani direkt switch'ini çıkarıp başka bir otemi switch takabileceğiniz bir klavyeyi neden koymadım? Arkadaşlar 1000 lira olmuş. Red Dragon KB52 Kumara Red Switch versiyonu 1000 lira. Yani 700 lira olurken ben diyordum. Hani hot swappable falan biraz kurtarıyor. Çünkü otemi switch kullanan bir klavyeye 700 lira vermek akıl kârı iş değil. Hani hot swappable olması güzeldi o klavyede. 700 lira veriyorsun. Switch bozulursa veya teklemeye başlarsa artık Otemu'da switch'i çıkarıp atıp yeni bir Otemu switch alabiliyorsunuz. Otemu switch'ler ucuz olduğu için. O klavyenin hot swappable yani switch çıkarma özelliği güzeldi. Fakat 1000 lira olunca hiçbir şekilde almanın bir mantığı yok. Çünkü 300 liraya çok daha iyisi var yani önünde. HyperX'in TTC switch'i tam boy bir klavyesi. O dediğim KBS52 Kumara, bir de TKL yani tam boy bir klavye var. Hem de daha kaliteli. Hem de öyle hit switch çıkarma falan derdinin olmadığı bir klavye. O yüzden onu koymadım. Başka herhalde yorumlarda öyle çok soru sormazsınız. Genel olarak bundan gelebilir diye düşünüp cevap verdim yani. Abi neden Red Dragon KB52 koymayın diye. Arkadaşlar 1000 lira olmuş. 1000 liradan 700 lira 800 liraya düşerse alabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama 1000 liraya da KBS52 Kumara'yı listeye koymam yani. Öyle bir şey de var. Her neyse, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. İkinci seviye kanal destekçimiz olan Epifani'ye de buradan teşekkürler.